Deneme Tatlılar Mutfağımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli, çok pratik kakaolu dondurma tarifi vereceğim. Hemen malzeme listesine göz atalım. Bir miktar kakao kullanacağım. 2 paket Schlagsahne yani krema var. Bir tanesi 200 mililitre ve 1 su bardağı süt reçeli kullanıyorum. Süt reçelinin tarifi YouTube kanalımızda var. Linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçelim. Önce kremalarımızı karıştırma kabına alalım. Kremaları önce koyulaşana kadar çırpalım. Üzerine 1 su bardağı süt reçelini ilave ediyorum. Süt reçeli her türlü tatlılarda gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben kahvaltılarda da tüketiyorum süt reçelini. Şimdi krema ve süt reçelini çırpıyorum. Şimdi kakaoyu ilave edeceğim. Yalnız burada bir püf nokta vereyim sizlere. Kakao normalde böyle top top kalıyor. Onun için ben eleyerek alacağım kakaoyu. Kakaoyu da istediğiniz kadar katabilirsiniz. Bunu tekrar çırpacağım. Kakaoyu da çırptık. Gerçekten çok pratik bir dondurma. Dondurmamızın yapım aşaması bu kadar. Dondurmayı 2 şekilde yapacağım. Birincisi şöyle kalıplarım var. Dondurma kalıplarına dolduracağım. İkincisinde şöyle normal bir kabım var. Normal bir kapta yapacağım. Tabakta yemek için. Öncelikle şöyle dondurma kalıplarıma dolduracağım. Şöyle arada boşlukların olmamasına dikkat edelim. Şöyle sallayarak boşlukları doldurmaya çalışalım. Yeterli. Şimdi şöyle kenarlarına alacağım. Normalde şöyle bunların bu şekilde aparatları var ama dondurmalar şuraya geldiği için yenmesi çok rahat olmuyor. Ben çok tercih etmiyorum bunları. Dondurma çubuklarım var. Dondurma çubuklarını şu şekilde yerleştiriyorum. Ve bunu derin dondurucu kısmına koyacağım. En az 5 saat duracak orada. 5 saat sonra dondurmamız hazır. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Kalan dondurmamızı da şöyle kabın içerisine alacağım. Kaşıkla üzerini düzeltelim. Şimdi bunların hepsini nofroza koyacağım. Nofrozda 5 saat bekleyecek. 5 saat sonunda kaptaki dondurmayı direkt tabaklarımıza alıp servis edebiliriz. Kalıptaki dondurmaları da çikolatalayacağım. O şekilde servis edeceğim. Nasıl arzu ederseniz o şekilde yaparsınız. Şimdi bunları nofroza kaldırayım. 5 saat sonra görüşmek üzere. Evet, dondurmalarımız nofrozda en az 5 saat bekledi ve dondu. Şimdi bunları çıkartacağım ben. Öncelikle size şöyle kolay bir yöntem göstermek istiyorum. 1 su bardağına su aldım. Şöyle biraz batıracağım. Biraz bir bekleyeceğim 10-15 saniye. Daha sonra çıkartacağım ve bunu bir peçete yardımıyla şöyle kurulayacağım. Sonra bu sapından çekip çıkartacağım. Yağlı kağıt koyduğum tabağın üzerine alacağım. Hemen nofroza atacağım. Çünkü buralarda sulanma oluyor. Bu sulanmalar çikolatanın yapışmasını engelleyecek. Bu sulanmayı engellemek için hemen buzluğa atıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Sonra çikolatalayacağız. Dondurmaları kalıplardan çıkardım. Benmari usulü erittiğim sütlü çikolata ve beyaz çikolataya daldıracağım. Bir tanesini de şöyle sütlü çikolataya daldırdıktan sonra çikolataya fındık katacağım ve fındıklı yapacağım. Şöyle ilk önce kenara alayım.
Şöyle dondurmalarımızı çikolataya daldıralım. Ve tekrardan yağlı kağıt üzerine koyup hemen buzluğa atacağım bunları. Bir taneyi de şöyle çikolataya fındık katacağım ve bu şekilde yapacağım. Kalıp dondurmalarımızı çikolatalarla kapladık. Onlar No Frost'da dinlenirken ben bu arada normal yaptığım dondurmayı servis için tabağa alacağım. Evet, dondurmalarımız No Frost'da dinlendi. Çikolatalı, beyaz çikolatalı, çikolatalı, fındıklı, bir tekrar çikolatalı yaptım kalıp dondurmaları. Diğer dondurmayı da bu şekilde servis tabağına aldım. Gerçekten hem yapımı çok kolay hem de kullanılan malzeme çok az bir malzeme. Sadece süt reçeli ve kremayla yapmış olduğum bir dondurma. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.